Herkese merhabalar. Yeni bir içerikle sizlerle beraberiz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Niki Lauda'nın hayatı, başarı öyküsü, başarıları, hırsı ve azmi. Nasıl bir F1 pilotu olmuş, bunu hep beraber izleyip göreceğiz arkadaşlar. Az kalsın hayatını kaybettiği, yüz verisinin adeta eridiği 1976'daki kazanın ardından vazgeçmek Lauda'nın yaptığı bir şey değildir demişti Niki Lauda. Adını galibiyetleri, spora karşı adanmışlığı, kararlılığı ve en önemlisi sergilediği cesaret ile sadece F1 değil, bütün spor tarihine altın harfler ile yazdırdığı başarı sürücü adını. 1949 Avusturya'da oldukça varlıklı ve prestijli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Niki, aile şirketinde yer almaktan vazgeçerek tutkusu olan F1'in peşinden gitmişti. Ailesinin ona sunduğu hayat sigortasını ve Lauda soyadının gücünü kullanarak gizlice 30.000 sterlin banka kredisi çeken Lauda bu parayı hayallerini kovalamak için kullanacaktı. Aldığı bu risk meyvesini vermiş ve onu F1'e kadar taşımıştı. İlham veren bir yaşam Niki Lauda. Niki Lauda'nın gençliğe Formula 1'e başlaması. 1949 yılında Avusturya'da doğan Niki Lauda, sanılanın aksine ilk kez yarışlara katıldığında pilot değil, teknik ekip üyesiydi. Kısa sürede takım arkadaşının tavsiyesiyle Ferrari kendisiyle yarışmaya karar verdi. Bu kararın doğruluğunu zaman kanıtladı ve Lauda 1950'lerin sonlarında düşüşte olan Ferrari'yi tekrar ayağa kaldırıp bugünlere ulaşması konusunda yardımcı oldu. Ünlü yarış pilotu henüz alt klasmanlardayken özellikle teknik ve motor bilgisine dikkat çekip bu özelliğini Ferrari takımında da sürdürmüştür. Hayatını anlatan meşhur filmde de konu edildiği üzere en büyük rakibi James Hunt'tır. Hunt, Formula 1 tarihine geçmiş çok iyi ve cesur bir pilottu. Hunt ve Lauda'nın kariyerlerinin neredeyse tamamı birbirleriyle yarışarak geçmiştir. Niki Lauda, James Hunt'ı plansız cesaretinin aksine iyi pilotluğunun yanında güçlü teknik bilgisiyle arabasını geliştirip stratejik olarak daha iyi kararlar alabilen yapısıyla yarış kazanmıştır. Yakınlarının verdiği bilgilere göre pistteki korkusuzluğunun aksine normal hayatında arabasını çok sakin süren bir yapısı olan Lauda'nın bir Formula 1 pilotu olduğuna inanmak zormuş. Yine arkadaşlarının yorumlarına göre Lauda yaptığı işi ne kadar sevse de bunun sadece bir iş olduğunu ve hayatından değerli olmadığının farkındaydı. Niki Lauda 1974'te ilk Formula 1 yarışına çıktı ancak şampiyon olamadı. Bu ilk yarış Ferrari'nin ne kadar iyi bir pilot seçtiğini anlamasını sağladı. İkinci yılında teknik detaylarında pilotun kendisinin büyük emek harcadığı arabayla 1975'te ilk Formula 1 şampiyonluğuna ulaştı. Niki Lauda, James Hunt'ın aksine çalışkanlığı ve pist dışındaki çekingenliğiyle tanınmıştı. İyi pilot olmalarının dışında bu iki yarışçı karakter açısından birbirlerinden çok farklıydılar. 1976 yılına Niki Lauda inanılmaz bir başlangıç yapmış ve en yakın rakibinin 2 katı kadar önünde şampiyonluğa ulaşmıştı. O sırada Almanya Grand Prix'si vardı. O gün Niki Lauda'nın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri geldi. Kaza yaptı ve kazadan sonra aracında sıkıştı. Alev alan aracın içinde dakikalarca kaldı. Sonunda Niki Lauda'yı çıkarttılar ancak vücudu ve yüzü yanmıştı. Haftalarca hastanede kaldı. Ciğerleri su toplamıştı ve yüzü tanınmayacak haldeydi. Onun düşündüğü tek şey ise sezon bitmeden pistlere dönüp şampiyon olmaktı. Nitekim de öyle oldu. 6 hafta gibi inanılmaz bir sürede pistlere geri döndü. Herkes Niki Lauda için sezonun belki de yarış hayatının bittiğini düşünürken o sadece 3 yarış kaçırarak pistlere geri döndü. Gözleri hala tam iyileşmediğinden eskisi kadar iyi yarışamıyor ama en azından puan alıyordu. Özellikle yağmurlu bir hava onun için ölüm olabilirdi. James Hunt onun yokluğunu fırsat bilip aradaki farkı kapatmıştı. Sezonun son yarış öncesi Niki Lauda çok az farkla öndeydi. O gün hava yağmurluydu ve Niki Lauda'yı yarışmayı reddederek yarıştan çekildi. Yarış sonunda ise James Hunt 1 puanla şampiyon oldu. Ertesi yıl 1977'de Niki Lauda zorlanmadan şampiyon oldu. Ferrari ile arası bozuldu ve başka takıma geçti. Daha sonra da emekli oldu ancak çok fazla dayanamadı ve 1982'de pistlere geri döndü. 1984'te bir dünya şampiyonluğu daha yaşayarak tekrar emekli oldu. Dünyanın en hızlı arabalarını kullanan efsane pilot Formula 1'i bıraktıktan sonra Lauda hava yollarını kurdu. Bu havayolu şirketi 2003'te Avusturya Hava Yolları tarafından satın alındı ve 2012'de tamamen Avusturya Hava Yolları'na geçti. 2001-2002 yıllarında Jaguar takımının patronluğunu yapmıştır.
Hayatının son yıllarında çok sayıda rahatsızlık geçiren Lauda'ya 2018 yılında akciğer nakli yapıldı, ancak rahatsızlıkları devam eden Lauda nakil işleminden 8 ay sonra 20 Mayıs 2019 günü Zürih Üniversitesi Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Bir kuşağın otomobil sever olmasını sağlayan Niki Lauda, ezeli rakibi Hunt'ın ardından "Şaşırmadım ama üzüldüm. Hayatımda sevdiğim az sayıda kişiden biri, saygı duyduğum daha az kişiden biri, imrendiğim çok daha az kişiden biriydi" demişti. Herhalde birçok otomobil sever için Niki Lauda başarılarıyla imrenilen çok az kişiden biridir arkadaşlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımı beğendiyseniz beğenip paylaşmayı, bildirim sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.